Merhaba. Artık en olumlu bakan, en pembe gözlükle bakan hatta insanlar bile Türkiye emlak piyasasından bahsederken bazı sorunlardan bahsetmeye başladılar. Hal böyle olunca hani emlak piyasası, sorun kelimeleri bir araya gelince maalesef bazı insanlar mortgage ve mortgage krizi kelimelerini de cümle içinde kullanmaya başladılar. Hani derler ya abi bu laf kavgada söylenmez diye. İşte o laf bu laf, mortgage krizi. Ne mutlu ki çoğu insan mortgage krizinin ne anlama geldiğini, nasıl bir şey olduğunu Türkiye'de tam anlayamıyorlar. Veya Türkiye'de bu mortgage krizi, 2008 mortgage krizi çok fazla hissedilmedi, çok sert yaşanmadı. Böyle deyince siyasi bir söylenmiş gibi gelebilir ancak öncelikle mortgage'in ne olduğunu, ne ifade ettiğini bilmek gerekir. Dedik ya Türkiye insanı için mortgage krizi çok bir şey ifade etmiyor. Ancak siz bunu cümle içinde kullandığınız zaman yabancı yatırımcı için ve özellikle Amerikalı yatırımcı için bu çok şey ifade ediyor. Rakamlarla kısaca şöyle bir anlatmaya çalışalım. Sadece Amerika'da tasarruflar, tahviller, gayrimenkul yatırım değeri, emeklilik bütçesi ve yatırım planından 5 trilyon dolar buharlaştı. Gene sadece Amerika'da 8 milyon kişi işini kaybetti, 6 milyon kişi evini kaybetti. Birçok ekonomist için 2008 mortgage krizi büyük buhrandan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü en büyük finansal felakettir. Yani 2008 mortgage krizi deyince insanların aklına bunlar geliyor. Bu rakamları şimdi söylemek kolay ve ileride bunu tarih kitaplarından okumak da kolay olacak ama Amerika'daki bir nesil ve halen hayatta olan bir nesil bu krizi birebir yaşadı. Bunun yarattığı travmaları gördü. 8 milyon kişinin evine işsiz gidişini gördü. İnsanların evinin gidişini gördü. Hani daha önce dijital paraları anlatırken söylemiştik ya, para dijitaldir, sadece bir rakamdır. Ama emlak öyle değil. Emlak paranın vücut bulmuş şekliydi ve insanlar bu paralarının rahatı içerisinde yaşarken bunun gidişini gördüler. Emlaklarının, konutlarının, evlerinin elinden alınışını mortgage krizinde gördüler. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli olamaz elbette ancak finansal piyasalar açısından bunun çok daha yıkıcı bir etkisi daha oldu. Finansal sisteme güven çöktü. Sizlere Forex'i anlatırken Forex yatırımcısının yani parasının tamamını kaybetmeyi göze alabilecek bir yatırımcı olması gerektiğini, bunu göze alması gerektiğini söyledik. Ama tahvil yatırımcısı öyle değildir. Tahvil yatırımcısı değil parasının tamamını kaybetmek, para kaybetmeyi dahi göze alamayan yatırımcıdır ve sağlam denilen, sağlam ürünlere yatırım yapmış yatırımcı ve bu sağlam denilen tahvillerin çöktüğünü, kredi derecelendirme kuruluşlarının 3A verdiği tahvillerin çöküşünü, bu enstrümanların çöküşünü gördü insanlar. Hiç yıkılamaz denilen şeyler yıkıldı. Hiç batmayacak diye düşünülen şirketler battı ve finansal piyasalara güven çöktü. İnsanlar finansal krizi kitaptan okur gibi değil, gerçekten yaşayarak anladılar ve bunun ne olduğunu somut olarak gördüler. İşte bu nesil Amerika Birleşik Devletleri'nde hala hayatta ve mortgage krizi dendiğinde İnsanların tüyleri diken diken oluyor. O nedenle mortgage krizi kelimesini bu kadar kolay kullanmamak gerekiyor. İşte bu videoda sizlere Amerika'daki 2008 mortgage krizinin ne olduğunu, mortgage sisteminin nasıl işlediğini ve nasıl bu denli büyük bir finansal felakete dönüştüğünü kısaca ve bütün temelleriyle anlatacağız. Mortgage sistemini ve mortgage krizini anlatmadan önce sizlere kısaca bir Amerika'daki finansal piyasalardan bahsedelim. Amerika'daki finansal piyasa bildiğiniz üzere çok gelişmiştir. Birçok enstrüman var ve bu birçok enstrümana her şekilde yatırım yapılabiliyor, alınıyor, satılıyor, açığa alım satım işlemleri var. Hemen hemen her şeyi finansal piyasalarda alıp satabiliyorsunuz. Ve bu sadece kravat takıp takım elbise giyen hani Wall Street diye lanse edilen filmlerde gördüğümüz tipler değil. Ya normal hane halkının da bir yatırımı vardır mutlaka borsada. İnsanlar emekliliklerini planlamak için borsa veya hisse senetlerine giriyorlar. Emekliliklerini veya tatillerini insanlar bu şekilde planlıyorlar. Tamamen sistemden uzak görünen insanlar bile emeklilik fonları içerisinde bu sisteme yatırım yapmış oluyorlar. Finansal piyasalara girmiş oluyorlar. Bunun haricinde birçok şirketin yatırımı finansal piyasalarda değerlendiriliyor ve finansal piyasalar çok canlı ve hemen hemen bütün hane halkına yayılmış durumda. Tabii bu gelişmiş piyasa içerisinde birçok bireysel yatırımcı, bireysel oyuncu da bu sistemin içerisinde mevcut. İşte böyle bir finansal sistem içerisinde mortgage kredileri çok yeni bir şey değil aslında. 1970'lerde çıktı. İnsanların konut almak için kullandıkları bir kredi enstrümanıydı. Ancak dot-com balonunun ve 11 Eylül saldırılarının ertesinde 2001 yılında Amerikan Merkez Bankası Fed faizlerde indirime gitti. Böylelikle Amerikan tahvillerinin, FED tahvillerinin getirisi %1'lere düştü. Bu Amerikan tahvillerinin getirisinin azalmasının, bu faizlerin inmesinin iki önemli sonucu oldu. Bir,
tahvil getirisi düşünce bu tahvile yatırım yapan belli bir yatırımcı kitlesi vardı ve bu %1'lik getiriden tatmin olmamaya başladılar ve sağlam, güvenilir ve daha yüksek getiri elde eden enstrümanlar peşinde koşmaya başladılar. Yeni araçlar edinmek istediler. 2. Kredi ucuzladı. Yani para bollaştı. İnsanlar %1'le bankalardan borçlanabilmeye başladı. Çok daha düşük faizlerle borçlanabilmeye başladı. Türkiye'nin durumunu sonra anlatacağız ama hatırlarsanız 2002 döneminde de Türkiye'de çok büyük bir para bolluğu vardı. Sokaklarda kredi kartı dağıtılıyordu. İşte bu dönem Amerika'da da mortgage, yani konut satın almak en güvenilir yatırımlardan biriydi. Çünkü arkasında bir teminatı vardı. Satın aldığınız konut vardı ve güvenilir bir yatırım aracı olarak öne çıktı. Belli bir gelir seviyesinde olan, düzenli bir geliri olan insanlar düşük faizlerden istifade ederek mortgage kullanmaya başladılar ve ev sahibi olmaya başladılar. Böylelikle evlere bir talep arttı. Tabii mortgage'lar bir enstrüman olarak artınca, kullanımı artınca bunları tahvil haline getirdiler. Ve az önce bahsettiğimiz artık FED tahvillerinden beklediği getiriyi elde edemeyen yatırımcılar da bu tahvilleri satın alarak bu tahvillere yatırım yapmaya başladılar. Ve para mortgage piyasasına çok daha fazla akmaya başladı. Zaten para bollaşmıştı düşük faiz oranları nedeniyle. Bir de bu yatırımcılar da geldi ve bu finansal bir enstrüman şeklinde dönüştü bu mortgage kredileri. Ve bu sistem aslında çok güzel gitti. Hatırlarsanız Forex'i anlatırken size bankaların birçok işleminde kendilerini hedge etmek için, risklerini düşürmek için kaldıraç kullanabildiklerinden bahsetmiştik. Ve Amerika'da da kullandılar. Ve bu kaldıraçlarla bu işi bankalar çok çok daha karlı hale getirdiler. Çok daha fazla tahvil satmaya başladılar. Bu tahvilleri de az önce belirttiğim yatırımcılara tekrar yöneltmeye başladılar. Ve bu sistem çok güzel bir şekilde gitti. Böyle olunca İnsanlar daha çok ev almaya başladılar. Eve talep arttıkça ev fiyatları yükselmeye başladı ve böyle olunca insanlar sadece oturmak için değil, yatırım amaçlı da ev almaya başladı ve gayrimenkul güzel bir yatırım haline geldi. Ve gayrimenkul fiyatlarının yukarıya gitmesine insanlar alıştı. Şöyle bir algı oluştu. Evet, bu gayrimenkul piyasası çok iyi bir piyasadır. Fiyatlar yukarıya gidiyor ve hep böyle gidecek ve gitti de. Çünkü insanlar artık ikinci, üçüncü evini almaya başladılar. Daha fazla talep oluşmaya başladı. Yatırımcılar kar elde ettikçe daha fazla mortgage tahvili satın almaya başladılar. Ve bu durum böyle gitti. Ama tabii her şeyin bir sonu var. Talebin de bir sonu vardı. İnsanlar ikinci, üçüncü evini aldılar ve Amerika'da aslında mortgage kullanabilecek herkese mortgage verilmişti. Ve insanlar mortgage'la evlerini de aldı, yatırımlarını da yaptı. Artık talep doymuştu. Bu noktada çok önemli bir şey yapıldı. Subprime mortgage. Yani hiçbir şekilde mortgage almaya ehil olmayan, hiçbir geliri olmayan, hiçbir gelir beyan etmeksizin mortgage alan insanlar ortaya çıktı ve böyle bir mortgage türü ortaya çıktı. İnsanlar hiçbir şekilde hiç gelir dahi beyan etmeden mortgage kullanmaya başladı. İşte bu subprime mortgage'lar sistemi zehirleyen noktaydı. Ama bu subprime mortgage'ların devreye girmesiyle birlikte talep daha da beslendi ve daha çok ev satılmaya, daha çok mortgage kullanılmaya ve talebin daha da artmasıyla fiyatlar daha da yukarıya gitmeye başladı ve emlak balonu şişmeye başladı. Bu insanlar için de çok karlı bir şeydi. Çünkü insanlar kira ödemektense gidiyorlar bir ev satın alıyorlardı. Hatta bir eve birden fazla mortgage kullanılabiliyordu ve böylelikle %4 gibi bir peşinatla insanlar çok kolaylıkla ev sahibi olabiliyorlardı. Hatta %4'lük peşinatı da bir yerlerden borç almak mümkündü. Finansal piyasalarda bunun önünde de bir engel yoktu. İnsanlar bunu da borç karşılığı alabiliyorlardı. Böyle olunca kiralamaktansa birçok insan mortgage'a girdi ve nasıl olsa evlerin fiyatları yükseliyordu. Hatta bundan kar bile elde etmeyi ümit ettiler ve bir süre bundan kar da elde ettiler. Bu bahsettiğimiz düzenli bir geliri olmayan ve riskli diyebileceğimiz profildeki insanlara da mortgage kullandırılması ve bu mortgage'ların mortgage tahviline dönüştürülerek yatırımcılara satılması evet finansal piyasalarda olabilecek bir durum. Ancak risklerin doğru anlatılması gerekir. Dediğim gibi Amerika'da finansal piyasalar gelişmiştir ve siz her şeyi alıp satabilirsiniz. Böyle riskli bir iş yaptınız ve bu riski de satabilirsiniz. Bu doğru ama bunun fiyatlamasının doğru olması gerekirdi. Burada ne yapıldı? Bankalar bunları CDO dediğimiz paketlere koydu ve bunları diğer kaliteli mortgage'larla karıştırarak sanki kaliteli bir ürünmüş gibi yatırımcılara sundular ve burada derecelendirme kuruluşları bu CDO'lara paketin içine giren her şeye 3A notu vermeye başladı ve bu güvenilir dedi. Yani sistemin koruması gereken, sistemin kendi emniyet mekanizmaları sistemi korumak yerine
riskli tahvilleri, riskli varlıkları risksizmiş gibi fiyatladı ve bunu yatırımcılara sundu. Tabii bu CDO'ların ne olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya başladıkça farklı enstrümanlar, farklı adlar, biraz ismi karıştırıldı. Bespoke Tranche, Bespoke Tranche Opportunity gibi birçok isimle ortaya çıktı. Bunların arasındaki farkları 2-3 sayfa şeklinde anlatabiliriz ki hazır anlatılmışı var. Ama özetini söyleyeyim, hiçbir fark yok. Bunların hepsi aynı şey ve bunları biraz daha karmaşık tabirlerle karıştırarak yatırımcılara sundular ve CDO, Tranche Opportunity, Bespoke Tranche Opportunity, Bespoke Tranche gibi isimler de koyarak bu CDO'ları satmaya başladılar. Ve bunların fiyatlamasında da dürüst davranmadılar. Krizin sonlarına doğru, artık kriz patlayacağı zamana doğru bunların fiyatları, CDO'ların değerleri düşmesi gerekirken uzunca bir süre düşürmediler. Siz bir yatırım aracı aldığınızda, bir hisse senedi aldığınızda bunun doğru fiyatlandığını düşünürsünüz. İşini bilen onlarca profesyonel bunun arkasındadır. Bilgisayar programları, bilgisayar sistemleri bunun doğru fiyatlandığını düşünürsünüz. Ancak CDO'ların fiyatlamasında modeller kullanıldı denildi. Ve bu fiyatlar uzunca bir süre düşürülmedi, düşük durması gerekirken. Bu CDO'ların güvenli yatırım aracı olduğu savunulurken deniyordu ki evet, arada bazı riskli mortgage'lar var ve bu riskli mortgage'lar temerrüde düşebilir. Yani bazı insanlar mortgage'larını, ev kredilerini ödemeyebilirler, ödemeyi bırakabilirler. Bu durumda zaten bunun teminatı var, arkası boş değil, arkasında bir ev var ve bu evlerin değerleri zaten devamlı yukarı gidiyor. Kişi borcunu ödemese bile elinden evini alıyorsunuz ve karşılığında bir daire oluyor, bir varlık oluyor. Kredinin arkası boş kalmıyor. Kredinin teminatı sağlam deniyordu. Bu nedenle CDO'lar güvenilir araçlar diye söyleniyordu. Teori bunun üzerineydi ve evet, arada birkaç tane temerrüt oluşmaya başlayınca da bu şekilde savundular ve bu alım satım işlemini çok daha fazla uzun süre devam ettirdiler. Böyle olunca talep daha da arttı, daha da arttı. Devamlı büyümeye devam etti. Ve hatta bu CDO'ların da CDO'larını çıkarttılar ve buna sentetik CDO dediler ve bu şekilde piyasayı inanılmaz derecede büyüttüler ve burada da kaldıraç kullandılar. Böyle olunca emlak piyasası inanılmaz derecede şişti ve zaten riskli olan finansal enstrümanlar çok daha yüksek riskli hale gelmeye başladı ve bu risklerin hiçbiri fiyatlanmadı. Tabii burada önemli bir detaya değinmekte fayda var. İnsanların aldıkları mortgage'a karşı sorumlulukları, teminatları sadece bu kullandıkları mortgage'daki ev ile sınırlıydı. Yani ben bir ev alırken mortgage kullandım ve benim buna karşı sorumluluğum sadece bu aldığım evle sınırlı. Ben daha fazla diğer mal varlıklarımda bu mortgage'a karşı, bu krediye karşı sorumlu değilim. Sistemin çarkları bu şekilde dönerken ve ev piyasası, konut piyasası bu şekilde yükselirken 2007 yılında önemli bir dönemeç vardı. 2007 yılında faizi ayarlanabilir mortgage'lar devreye girmeye başladı. Bankalar çok önceden 2007 yılı için faizi ayarlanabilir mortgage'lar satmaya başlamışlardı ve bu mortgage'lar çok karlı olduğu için insanlara sunuldu. Ve insanlar bunun arkasını sorgulamadan bu mortgage kredilerini kullandılar. Ve 2007 yılında piyasa koşullarına göre faizler ayarlanmaya başlayınca birdenbire temerrüt oranları artmaya başladı. Tamam, bu durum öngörülmüştü. İnsanlar temerrüde düşebilir ve temerrüde düştüklerinde ellerinden evini alırız ve kredi boşta kalmamış olur. Kredinin bir teminatı var. Tamam. Birinci evi aldınız, ikinci evi aldınız, 3-4. Birçok insan temerrüde düştü ve siz birçok ev almaya başladınız. Böyle olunca konut stoğu artmaya başladı ve konut stoğu artmasıyla beraber ki aynı zamanda talep de düşmeye başladı. Konut stoğunun artması, talebin düşmesiyle beraber bu sefer konut fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ve bütün piyasa ne üzerine kuruluydu? Konut fiyatları devamlı yükselir. Konut sadece oturmak için değil, iyi bir yatırım aracı deniyordu ve iyi bir yatırım aracı olmamaya başladı. Konutların fiyatları düşmeye başladı. Böyle olunca demin değindiğimiz önemli noktaya geri dönelim. Neydi? İnsanlar sadece mortgage kredilerinden bu ev kadar sorumluydu. Düzgün bir ev sahibi, yani mortgage'ını ödeyebilecek güçte ve kapasitede bir ev sahibi, evinin değeri, 300 bin dolara aldığı evin değeri 100 bin dolara düşünce artık bunun mortgage'ını ödeme gücü olmasına rağmen ödememeye başladı ve evini verdi. Yani bu benim borcum, ben bunu mutlaka ödemek zorundayım demedi insanlar. Evlerini bıraktılar. Çünkü bunu ödemek artık karlı bir şey değildi. Evin değeri 90 bin dolar, benim ödemem gereken mortgage 200 bin dolar. Böyle olunca evi ödemediler. Ve bu şekilde bankaların elinde çok daha fazla ev birikmeye başladı ve fiyatlar dibe çakıldı. Yani kısaca özetlemek gerekirse birçok finansal enstrümanla desteklenen ve çarpanlarla, kaldıraçlarla büyütülen ve riskli varlıkların saklandığı bir piyasa oluştu ve bu piyasa
talebi şişirdi ve bir yerde patladı. Çok sağlam denilen mortgage fonları değersiz hale geldi, çöp hale geldi ve buna yatırım yapan birçok insan, birçok yatırımcı, bunlar sadece büyük yatırımcı değil, bireysel emeklilik fonları, emeklilik yatırımları, tahviller, her şey değersiz hale geldi ve finansal piyasalar birdenbire çöktü. Ve dediğim gibi bu toksik varlıkların saklanmasında güvenilen kurumlar da rol oynadığı için, derecelendirme kuruluşları da rol oynadığı için finansal piyasalara güven kalmadı ve insanlar evlerini kaybetti. Paranın gidişini, krizin oluşunu somut bir şekilde gördüler ve bunun travmatik sonuçları oldu. Videonun başında sizlere söylemiştik. Amerikan finansal piyasaları çok gelişmişler. Amerikan finansal piyasalarında hemen her şeyi alıp satabilirsiniz diye belirtmiştik. Ve bu da satılmıştı aslında Amerikan finansal piyasalarında. Bir grup insan bu tür risklerin olacağını gördü ve mortgage tahvillerini açığa sattı. Ve bu çöküşten çok büyük servet elde ettiler. Ama tabii herkes bu kadar şanslı değildi. Bahsettiğimiz şekilde 8 milyon kişi işini kaybetti, 6 milyon kişi evinden oldu ve insanlar bir krizin oluşunu somut biçimde gördüler. Bu nedenlerle mortgage krizi kelimesi öyle kolay kolay telaffuz edilmemesi gereken bir kelimedir ve Türkiye'de anlaşılmasa da çok büyük bir finansal yıkımdır ve aslında Türkiye'de mortgage krizinin çıkmasının imkanı yok. Niye? Çünkü Türkiye'de böyle bir enstrüman yok. Bu şekilde bir finansal piyasa yok. Türkiye'nin durumunu diğer videomuzda sizlere çok daha detaylı anlatacağız ve neden olamayacağını, farklılıkları teker teker ortaya koyacağız. Ancak şunu söyleyelim, Türkiye'de böyle finansal enstrümanlar yok. Ve Amerika'daki krize dikkat ederseniz emlak krizi denmiyor. Mortgage krizi veya kredi krizi olarak anılır bu 2008'deki büyük yıkım. Onun dışında emlak balonu falan diye anılmaz. Tamam, arkasında bir emlak balonu, fiyatların aşırı derecede yükselmesi ve birdenbire patlaması, fiyatlardaki çöküş var ama asıl yıkıcı olan bu finansal enstrümanların kaldıraçlarla ve çok kontrolsüzce kullanılmasıydı ve insanların yıkımına yol açan, geniş kitlelere yayılmasına yol açan finansal piyasalardı. Siz ev alıp satmasanız bile finansal piyasalarda bu enstrümanlar işlem gördüğü için ve hemen herkese güvenli diye satıldığı için Amerika'daki herkes bundan etkilendi. Sadece ev alan satanlar veya bundan zarar edenler değil. Herkesi etkileyen bir yıkım oldu bu. Tahviller, insanların emeklilik yatırımları gitti. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşacak olursak, bu sizlere büyüklüğünü anlatmaya çalıştığımız büyük yıkımdan sonra, 2008'den sonra çok fazla şey değişti mi? Hayır. Buna neden olan derecelendirme kuruluşları halen bugün çalışıyorlar ve halen bugün itibarlılar. Bu yıkıma yol açan enstrümanlar hala satılmaya devam ediyor. Neydi? CDO'ydu, artık BTO, Bespoke Tranche Opportunity diye satılmaya başlandı. Size bunun arasındaki farkı 2-3 sayfa şeklinde anlatabilirler ki bu 2-3 sayfanın özeti dediğimiz gibi aynı şey. Televizyonlarda da görmüşsünüzdür. Amerika'da şovlar var. İşte mortgage'dan el konulmuş evlerin ihalelerden ucuza alınıp tadilatla çok daha yüksek fiyatlara satıldığı ve böyle para kazanıldığını anlatan şovlarla beraber Amerika'da tekrar bir konut sektörü canlandırılıyor. Tekrar bir şekilde insanların para kazanma hırsı körükleniyor ve bu şekilde çok fazla bir şey de değişmeden aslında devam ediyor. Olan insanların emeklilik birikimlerinin oldu ve birçok insan emeklilik hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Türkiye emlak piyasalarında sorunlar olsa dahi mortgage krizi benzeri bir krizin olamayacağını tekrar ettikten sonra diğer videomuzda bu mortgage krizinden yola çıkarak aradaki farkları size tek tek anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.